Dilin Mağara köyündeyiz. Bu eşiğe basılmaması gerekiyor. Burası 7 meleği temsilen yapılmış. Yezidilerde de bu mum yakma geleneği var. Kubbenin Tavus kuşu altında var, görünüyor mu? tavus. Meleke tavus var. Köy tamamen boş görünüyor. Hiç kimseyi göremedik. Eskiden Yezidiler böyle evlerde yaşıyormuş. Devam ediyor mu yoksa oda mı? Bayağı gidiyor. Gidiyor değil mi? Evet, kuzen Türkiye'ye gidiyoruz ama yoğun bir kar yağışı var. Gidebilecek miyiz sence? Burada yok da şeyde varmış Türkiye'de. ya. Türkiye'de var. İstanbul'da kalırız en fazla. Öyle görünüyor. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz kuzen? Biz bugün Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köy'e gidiyoruz. Eski Ezidilerin yerleşim yeri. Şu an bir iki evin orada olduğu bilgisini aldık. 37 yıl önce boşaltılmış bir köy. Şu an geneli Avrupa'da yaşıyor ama değil mi? Evet. Geneli diasporada yaşıyor. Bu inancı çok merak ediyordum zaten. Köyü de çok merak ediyorum. Çok eski yapıları var, tapınakları var. Şu an oraya doğru yoldayız. Evet. Heyecanla gidiyoruz. Mağara köyde görüşmek üzere. Görüşürüz. Selam arkadaşlar. Bugün İdil'in Mağara köyündeyiz. Ezidi köyündeyiz. Daha önce terk edilmiş bir köy. Birazcık bilgi verdik. Şu an ibadet yaptıkları alana geçeceğiz. Daha sonra boşaltılmış köy. Köyü de gösterebilirsin kuzen. Köyü biraz gezeceğiz ve yukarıda da tepede de güneşe ibadet ettikleri bir alan var. O tarafı da çekeceğiz. Şimdi şu aşağıdan başlayalım. Bugün hava bayağı soğuk bu arada. Evet, gerçekten Ellerim dondu. şansımıza. Sol tarafımızda girişte hemen bir dilek ağacı görünüyor. Evet. Bu biraz Bu. İslamiyet'te de var sanki değil mi kuzen? Birçok inançta var. Evet. Birçok inançta var, dilek ağaçları var. Yine mantık aynı. İşte bez bağlıyorsun, dilek tutuyorsun. Artık işte Evet, genç evet, kızlar evet. evlenmek için falan. Herkes dileğini Yani herkesin tutuyor. kendi dileği artık. Yani aynen öyle. Burada da Yahude Tavuse Melek. Bu Kürtçe yazılmış. Zaten Ezidi dininde her şey Kürtçe yazılmış. Mesela Hafaraş dedikleri kitap da Kürtçe yazılmış. Yani kendi kitapları. Burada Tavuse Melek aslında işte İslam inancıyla çok benzer bir şekilde anlatılıyor. Farkı şu: secde etmeyi kabul etmediği için aslında Yaradan'a olan bağlılığını simgelediği için Ezidiler Meleke Tavus'u çok görüyorlar, çok yani onlar için çok değerli. Hı hı. Çünkü sadece Tanrı'ya olan inancıyla bağlılığını dile getiriyor. İslamiyet'te tam tersi, işte secde etmediği için farklı bir yöne çekiliyor, farklı bir şekilde Evet. adlandırılıyor. Bu bir de yanlış değilsem ilk tek tanrı dini değil mi? Bu yok, Ezidilik tek tanrılı din. Zerdüştlük de o değil mi? Zerdüştlükle bağlantısı var aslında Değil Ezidiliğin mi? ama çok emin olamadığım için, bayağı araştırdım ama çok net bir bilgiye sahip olamadığım için bunu söylemek istemiyorum. Çünkü yaptığımız şu an bu çekim tamamıyla inançlar üzerine kurulu. Evet. Yanlış bilgi vermeyi kesinlikle istemiyorum. Ezidilikle Zerdüştlük arasında bazı konularda benzerlik var. Mesela işte güneşin Tanrı'nın ruhunu yansıttığı ya da güneş ışığının, güneşin kendisinin çok değerli oluşu Zerdüştlük'te de Ezidilik'te de aynı şekilde çok değerli. Hı hı. İşte ateş sembolü, yani bu kötülüklerden korunma şeyidir, aydınlıktır, karanlığın son bulmasıdır. Bunun için de çok değer görülüyor Ezidilik'te de, Zerdüştlük'te de. Bu tarz benzeri durumlar olduğu için birbiriyle, yani ki birisi 7. yüzyılda Zerdüştlük daha çok görülmüş. Ezidilik de 10 ile 11. yüzyıl arasında görünüyor. Yani aralarında biraz fark var, biraz da benzerlikler var. Birçok dini inanç zaten birbiriyle bitişik gibi sayılıyor. Birbirinin devamı gibi görünüyor. Burada da işte ibadet yaptıkları bir yer var. Bu belli dönemlerde açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında açılıyor bu. Belli Evet, bir doğru. günü var. Çarşamba sur Kürtçe söylüyor, diye evet. geçiyor. Kırmızı çarşamba diye.
Burada bu kapıdan içeri giriyorlar, ibadetlerini yerine getiriyorlar ve kapının eşiğine inanç gereği basılmaması gerekiyor. Bu eşiğe basılmaması gerekiyor. Evet. Burada da kara yılan sembolünü görüyorsunuz. Burada kara yılan çok değerli ve kötülüklerden koruyucu bir inançta sembolize ediliyor. İşte burada mesela farklı araştırdığımda farklı bilgiler de mevcut. Mesela Hazreti Nuh'un işte gemisinde bir delik açılıyor tufan döneminde ve kara yılan o deliği kapatıyor. Onun için sembolize ediliyor. Yani Evet. iyi bir şekilde sembolize ediliyor. Zaten çoğu din birbirinden biraz esinlenmiş, etkilenmiş. Etkileniyor. Evet. Tabii ki yani birçok farklı artık hangisi hangisinden etkilenmiş bunu bilemeyiz. Kara yılanın da sembolü burada var. Şurayı da biraz çekeyim. Bir dakika kuzen. Şöyle. Köyde yaşayanlar var mı? Çok emin değilim. Şurada sanki birileri yaşıyor ama köyün neredeyse tamamı Neredeyse, evet, %99'u boş. boş gibi. Yani Öyle- duyduğuma göre çoğu Almanya'da yaşıyor. Avrupa'nın belirli yerlerinde. Evet yani o maalesef ki bundan 37 yıl önceki o sıkıntılı süreçlerde onlar da buraları terk etmek zorunda kalmışlar ve ama birçoğu da vasiyeti öldükten sonra Evet. işte buraya gömülmeyi istiyorlar. Burada Zaten da çoğu mezar var belli oluyor Evet. Avrupa'dan gelme. bir de karşı tarafta da yeni mezarlık var. Evet, şöyle Belli göstereyim ki. hemen. Karşı tarafta yeni mezarlık var. Şurayı bir anlatır mısın kuzen biraz? Burası 7 meleği temsilen yapılmış. İşte Tanrı dünyayı var ettikten sonra, bütün evreni var ettikten sonra belli bir yani geri çekiliyor ve bu dünyanın, evrenin yönetimini bu 7 meleğe devrediyor. Her meleğin farklı farklı görevleri var. Kimisi işte dünyanın dönüşünden, kimisi ibadetlerden, hepsinin farklı farklı bir görevi var bu Evet. inançta. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi ekleyeyim. Yezidilerde de bu mum yakma geleneği var. Ateş Evet. yani ateşin Gördüğünüz nuru. gibi. Burası da Şeyh Hadi'nin kabri gibi değil mi? Evet. Ya isim tam olarak görünmüyor. Şeyh Hadi yani. Şeyh Adi'nin ziyareti yazıyor Evet. aynen. 1966'da yapılmış. Şöyle Yani- içini gösterebilirsem. Daha eski bir tarihi var. Sadece restore tarihi Evet. o görünüyor. Böyle yine bezler falan bağlanmış. Bu arada Yezidilik inancında evlilik ritüelleri çok farklı. Kast süreçleri var. Şeyhler en tepede duruyor. Pirler var. Bir de muritler var. Müritler halk oluyor. Halkın kendisi Evet. oluyor. Yani bir kast sistemi var. Kastlar arası evlilik biraz farklı bir boyutta. Yabancılarla evlilik yasak. Yani bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla evet yasak. Yani Ezidi olmayan birisiyle evlilik yasak. Bir de Ezidilikte şöyle bir şey var. Kesinlikle bu dini yayma çabaları yok. Hiçbir şekilde bu dini yayma çabaları yok Ezidilerin. Zaten Kendi onlara inançları. Almanya'da bir iki kişiyle konuştum kuzen. Evet. Şey diyorlar, Ezidi doğulur. Ezidi, Evet. Ezidi olunmaz. Öyle bir inanç var. Yani sen istesen de Yezidi olamazsın. Yani ben Geçemezsin. buna çok hakim değilim bu Yo, ben buna bilgiye. hakimim. Bu biraz Yahudiliğe benzedi. Onlarda da öyle bir durum var. Ezidiler bu arada güneşe doğru ibadet ederler. Ezidilikte de yine ibadet, oruç durumları var. Normal müritler Ezidilikte 3 gün oruç tutuyorlar. Şeyhlerin oruçları farklı oluyor. Onlar daha yüksek, daha fazla tutuyorlar. 20 gün olması lazım. Tam emin değilim. Bir de fark ettin mi, restorasyon tarihleri genelde hep yeni. Yeni zaten bu köy işte terk edildikten sonra maalesef ki terk edildikten sonra uzun süre boş kalmış. Zaten birazdan şeylere doğru gideceğiz. Köyün içine doğru. Orada görünecek yani. Evler bomboş. Arkadaşlar bu güneş ortadaki, bu da tavus melek. Evet. Türkçesi ne oluyor? Ta- Tavus kuşu. Tavus kuşu oluyor evet.
köye doğru devam edelim. Şu tepede gördüğünüz yere gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir zoom yapayım. Şura. Hadi devam edelim. Yavaştan oraya gidelim mi kuzen? Gidelim kuzen. Şimdi güneş Bayağı tapınağına doğru Bayağı bir merdiven çıkıyoruz şu an. evet. Yani şu an canlı olarak görünen bir iki ev var. Ben gerçekten yaşlandım kuzen. O manzarası güzelmiş ama. Şöyle yine Kubbenin Tavus kuşu altında var, görünüyor mu? tavus. Meleke tavus var. evet. Burada güneşe doğru. Genelde 2 defa ibadet ediyorlar Ezidiler. Bir defa güneş doğarken, bir defa da batarken. Güneşin yönüne doğru. Şimdi işte insanlar şey diyecek, kapalı havalarda ne oluyor? Güneşin yönüne doğru. Evet arkadaşlar, şimdi şeye geldik, köye geldik. Köy tamamen boş görünüyor. Hiç kimseyi göremedik. Bazı evler restorasyon yapılmış ama yine kimse yok. Bomboş şöyle. Köyü size gösterebilirim. Hava bayağı soğuk. Ben buradan bir içeri girmek istiyorum kuzen. Böyle burada havuz gibi bir şey var. Bayağı küçük. Evler de böyle. Buradan sadece bir eve girmek istiyorum. Maksat nasıl yapılarda olduğunu göstermek için. Böyle. Bildiğin mağara sistemi gibi. Eskiden Yezidiler böyle evlerde yaşıyormuş. Sonra çok zulme falan uğrayınca Avrupa'ya kaçmışlar 37 yıl önce. Şöyle. Bunlar da bayağı küçükmüş evler. Bayağı küçük evler. Şurada bir mağara var ama tek başıma girmeye çekindim. İstersen deneyelim, ne diyorsun? Korktum demiyorsun da. Çekindim diyor. Bak. Öyle devam ediyor. O devam mı ediyor? Tabii canım. Bence o bir delik. Dur bir dakika. Işığımı açacağım bir dakika. Devam ediyor mu yoksa oda mı? Bayağı gidiyor. Gidiyor değil mi? Evet. Ne diyorsun, gidelim mi? Yani ben de korkmadım değil. Gerçekten bu bayağı gidiyor. Tabii canım, o öyle devam ediyor. Belki yer altına doğru gidiyor, devam ediyordur. Evet. Bence girmeyelim, biz devam edelim. Tamam. Gerek yok. Şimdi bir üstten bakayım. Üstten de ev gözükmüyor. Yo, üstte ev yok. Evet, dağ var. Herhalde dağın içine doğru gidiyor. Ama buradaki yapılarda da şey var ya, böyle kayanın içine evler yapıldığı için yani altlara doğru Altlara tüneller doğru da gidiyor olabilir. Evet. gidebiliyor. Neyse biz girmeyelim. Yok. Şey olabilir yani. Bir de özel mülktür bunlar, yani insanların evleri. Şu an girişimiz bile ne kadar doğru bilemedim ama terk edilmiş olduğu için bir tık girebildik. Şey de olabilir, bu metan gazı mı ne diyorlar? Onlar tehlikeli. Ölçü Yok. aleti falan da yok yanımızda, yoksa girerdik. Yani biraz korkutucu bir karanlığı vardı. Vardı, evet. Bilmediğin yere girmenin hiçbir anlamı yok.
Ya köy genel itibariyle kayaların içine yapılmış, zaten şu tarafta görünüyor. Evlerin hepsi de zaten taşlardan yapılma, kayalardan kazınmış, alınmış taşlardan yapılma. Çok eski bir tarih değil yani terk ediliş tarihi. Bizim Bak bahsettiğim Evet, gibi değil mi? kayanın altına içine gidiyor, doğru evet, gidiyor. muhtemelen. Çok bayağı uzundu o. yeraltı bir sığınak gibi bir şey. Olabilir. Çünkü Ezidiler bu topraklarda yaşayan, zaten sadece tek bir köy yok burada. Ezidi köyü olarak. Birden fazla var. Ama bu topraklarda biraz da zorlandılar ya, yani Değil mi? Zulme uğradılar. Evet, zulme uğradılar, zorlandılar. Güvenlik amacıyla yapılmış da olabilir. Değil mi? Her şey mümkün. Evet. Yani hiç kimse kendi evini, toprağını bırakıp gitmek istemez. Yani düşünsene, insanlar Avrupa'ya gitmişler ve vasiyet ediyorlar. Diyorlar ki işte bizi toprağımızda defnedin diye. Yani buraya getiriyorlar. Hiç kimse buradan gitmek, kendi toprağından gitmek istemez, Evet. ama yani bir zulüm var ortada, bir problem var ki gitmişler. Tabii Yani. canım. Hiç kimse sevdiği yeri, memleketini, toprağını terk etmek istemez. Doğru. Yani kapanış yapabiliriz artık. Köy gerçekten çok güzel. Güzel bir geziydi bizim için. Ben uzun zamandır aklımdaydı buraya gelmek. Bayağı da istiyordum burayı görmeyi. Şırnak'tayız. İdil'deyiz. Mağara köyündeyiz. Bence çok güzel Yezidi bir yer. köyündeyiz. Evet. Ve yani korumaya çalışıyorlar inançlarını. Kesinlikle Keşke çok... boşaltılmasaydı ama Evet, yani ben birileriyle görüşmek istiyordum gerçekten. Yani birilerini buluruz, biraz kendi dillerinden, kendi dinlerini belki duymak nasip olur diye düşündüm, ama yani hiç kimseyi bulamadık. evet, o zaman sağlıklı bilgi de alırdık. Çünkü internette ya da şurada burada çok bir bilgi yok. Ya çok araştırdım ben, çok ama içine kapalı kapanık. bir toplum Evet. Ezidiler. Dediğim gibi dinlerini yayma gereksinimi duymadıkları için hiç kimse bir şeyi kanıtlamak ya da şey yapmak zorunda hissetmiyorlar kendilerini. Hatta mesela çok ince bir noktaları var. Başka dine inananların yanında dua bile etmiyorlar, yani kapalı dua evet. ediyorlar. Yani çok kapalı bir din. Kapalı bir inanış. Bence çok güzeldi, güzel bir Evet, geziydi. ben de beğendim, güzeldi. Umarım siz de beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir Evet, sonraki arkadaşlar, gezide görüşmek üzere. görüşmek üzere, ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Unutmayın. Unutmayın. Hadi Ciao, görüşürüz. bella. Ciao bella.